Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben Deniz Gökberk Hoca, namı değer Bay İngilizce. Neden İngilizce konuşamıyorum dersimizin ilk dersine hoş geldiniz. İlk dersimizin konusu neden İngilizce öğrenmek istiyorsunuz? Siz hiç neden İngilizce veya başka herhangi bir yabancı dil öğrenmek istediğinizi düşündünüz mü? Sebeplerinizi benimle paylaşır mısınız? Mesaj bölümüne cevaplarınızı bekliyorum. Bakalım dersimizde sizin paylaştığınız bu düşünceleriniz hakkında ben ne söyleyeceğim? Birisinin bir dil öğrenmesi için atacağı ilk adım o dili neden öğrenmek istediğini belirlemesidir. Bu konu sandığınızdan çok daha önemlidir. Hatta yapacağınız bu seçim o dilde uzmanlaşıp uzmanlaşamayacağınızı belirleyen ilk unsurdur. Şaşırtıcı değil mi? Merak etmeyin, tüm sorularınızın cevaplarını birazdan alacaksınız. Bu dersimizi izleyen ve Türkçe bilmeyen diğer değerli arkadaşlarımız için İngilizce altyazılar da hazırladım. Elbette Türkçe altyazılar da mevcut. Eğer zamanınız kısıtlıysa bu dersimizin Türkçe ve İngilizce yazılı metinini video açıklamasındaki linkte tıklayarak erişebilirsiniz. Olur da bu dersi müsait olduğunuz başka bir zamanda okumak isterseniz PDF dosyasını internet sayfamızdan da indirebilirsiniz. Sadece ücretsiz bir hesap açmanız gerekiyor, o kadar. Son olarak lütfen bu ders videomuzu baştan sona kadar atlamadan izleyin. Çünkü bir derste anlattığım bir konuyu başka bir derste anlattığıma bağlıyorum. Bu küçük detayları kaçırırsanız tam verim alamayabilirsiniz. Evet, ders zilimiz çalıyor. Hadi herkes yerlerine geçsin. Dersimiz başlıyor. Hmm. İngilizce öğrenmeye henüz başlamadıysanız ya da uzun süredir bir ilerleme kaydedemediyseniz size çok önemli bir sorum olacak. Neden İngilizce öğrenmek istiyorsunuz? İngilizce dil bilgisi karmaşık ve bol istisnalı kuralları olan bir yabancı dildir. Bu dili öğrenme amacınız nedir? Bir şirkette çalıştığınızı varsayalım. İşiniz gereği mi öğrenmek istiyorsunuz? Çalıştığınız şirkette İngilizce konuşabilmeniz mi lazım? Herhangi bir İngilizce yeterlilik sınavından belli bir puan alarak ek ikramiye mi almayı hedefliyorsunuz? Diyelim ki üniversite öğrencisisiniz. Derslerinizin hepsi İngilizce işleniyor. Başka çareniz olmadığı için mi bu dili öğrenmeye çalışıyorsunuz? Belki hazırlık sınıfı öğrencisisiniz ve İngilizceyi öğrenmekten ve sizi bekleyen İngilizce yeterlilik sınavını geçmekten başka çareniz yok. Sizin için İngilizce aşılması imkansız bir duvar mı? Peki sizin bu düşüncelerinizle ilgili kendi görüşümü de söyleyebilir miyim? Sizce bu tür sebeplerle İngilizce öğrenmeye çalışan insanlara ne tür cevabım olabilir? Sizce bir öğretmen olarak onları destekler miyim? Size biraz daha çalışırsan o sınavı geçebilirsin veya haftada 500 kelime ezberlersen İngilizceyi çözdün sayılır gibi söylemlerde mi bulunmamı istiyorsunuz? O tür düşünceleriniz varsa kesinlikle yanlış sebeplerle bir yabancı dil öğreniyorsunuz der ve yol yakınken başka şeylerle meşgul olmanızı tavsiye ederim. Evet, bu sözlerim bazı insanlara sert gelebilir ama böyle bir tavır takınmamın çok mantıklı bir açıklaması var. Birçoğumuz İngilizceye veya herhangi bir yabancı dile çok yüzeysel bakıyoruz. Nasıl mı yüzeysel bakıyoruz? İngilizcenin okyanusun içerisindeki bir buzdağı olduğunu hayal edelim. Çoğumuz bu buzdağın su üstündeki kısmını görüyoruz ama bu kısım İngilizcenin sadece %20'lik kısmını oluşturuyor. Geriye kalan %80'lik kısmını düşünmüyoruz. Kesin aklınızdan bu %20'lik kısım ve %80'lik kısım nedir diye sorular geçiyordur. Merak etmeyin, o sorunun cevabına birazdan değineceğim.
Yabancı bir dil öğrenmekte bir köşede dursun, ilk olarak kendi ana dilimize odaklanalım, olur mu? Bu video dersini izleyenlerin ana dili ister Türkçe ister başka bir dil olsun, birazdan diyeceklerim herkes için geçerlidir. Şu an kullandığınız ana diliniz sizin için ne kadar önemli? Ne zaman bu dile ihtiyaç duyuyorsunuz? Ana dilinizi neredeyse her zaman ve her yerde kullanıyorsunuz, değil mi? Aile yakınlarınızla bu dili konuşuyorsunuz. Arkadaşlarınızla ve meslektaşlarınızla da aynı dili konuşuyorsunuz. Eğer ana vatanınızda yaşıyorsanız sabah kalktığınızda televizyonu açıyor ve haberleri bu dilde izliyorsunuz. İnternette gezinirken ana dilinizde makaleler okuyorsunuz ve videolar izliyorsunuz. Alışverişe çıktığınızda pazardaki satıcıyla da bu dilde pazarlık yapmaya çalışıyorsunuz. Ana dilimiz hayatımızı, ilişkilerimizi ve bulunduğumuz ülkenin kültürünü oluşturuyor. Kısacası ana diliniz sizin her şeyiniz, değil mi? Peki ana dili İngilizce olan birisini düşünün. İngiltere'de veya Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir adam olabilir. O adam da bizim yaşadıklarımızı yaşıyor. Ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarıyla İngilizce konuşuyor. Sabah kalktığında haberleri İngilizce izliyor. İngilizce müzik dinliyor veya bir gazete okuyor. Bulunduğu ortamlarda onun için İngilizce olmazsa olmaz bir şey. İngilizce onun için dil bilgisel kuramlardan veya her hafta ezberlenen kelime veya cümle kalıplarından çok daha fazlası. Bu bahsettiklerim çok tanıdık geldi, değil mi? Şimdi okyanustaki buzdağı örneğine geri dönelim. İngilizce ile boğuşan birçok öğrencim işte bu buzdağının sadece %20'lik kısmını kapsayan ezberlenilmesi gereken kelimeler, öğrenilmesi gereken dil bilgisi kuralları ve cümle kalıplarına odaklanıyor. Onlara İngilizce nedir diye sorsanız her şey bu bahsettiğim %20'lik kısımdan ibarettir. Bir kitabın sadece kapağına bakarak iyi veya kötü bir kitap olduğuna karar vermeniz ne kadar yanlışsa, İngilizcenin bu %20'lik kısmına odaklanıp geri kalan kısmını görmezden gelmek de bir o kadar yanlıştır. Kendimizi bu ön yargılardan arındıralım ve okyanusun içine dalalım. Böylece geri kalan %80'lik kısmın bilincinde olalım. Suyun içinde kalan kısımda daha önce aklınızın ucundan bile geçirmediğiniz şeyleri göreceksiniz. Dil dediğimiz şey bir ülkenin kültürüdür. O ülkeyi temsil eden ilk unsurdur. İnsanlar hayatlarının her saniyesini konuştuğu dille yaşar. İnsanlar bu dille kendi aralarında iletişim halinde olurlar. Geleneklerini bu dil aracılığıyla gerçekleştirirler ve hayata tutunurlar. Ülkelerinin tarihlerini sayfalara bu dille yazarlar. Bir erkek bir kıza konuştuğu dil ile evlilik teklif eder. Ebeveynler çocuklarına kendi kültürlerini ve yaşamlarını bu dil ile onlara aşılarlar. Dil dediğimiz şey ne kadar zengin ve bir o kadar da ilginç bir şeymiş, değil mi? Peki siz İngilizce öğrenmeye çalışırken neden bu gerçeği göz ardı ediyorsunuz? Nasıl hala %20'lik kısma odaklanabiliyorsunuz? Ana diliniz sizin için ezberlenilmesi gereken kelimeler, öğrenilmesi gereken dil bilgisi kuralları ve cümle kalıplarından ibaret değildir. Yabancı bir dil öğrendiğiniz zaman da o dilin getirdiği kültürü ve insanları da hayatınızın bir parçası haline getiriyorsunuz. Bir dil bir insandır diye bir söz vardır. Aslında birçok insan bu sözü yanlış anlıyor. Yeni bir dil öğrendiğinizde farkında olmaksızın o dilin ait olduğu ülkede kendinize ait bir kopyanızı bırakıyorsunuz. Ne zaman İngilizce konuşmaya başlasanız bu insanların kültürüne bürünüyorsunuz. Farkında olmadan farklı ve yeni bir insana dönüşüyorsunuz. İşte bir dil, bir insan sözünün asıl anlamı budur. Ama o yeni kopyanız da sizin gibi ilgiye muhtaçtır. Ona gerekli insani ve kültürel etkileşimi sağlamazsanız bir süre sonra yeryüzünden silinip gidecektir.
Bundan sonra ne yapmam gerekiyor ki öğrendiğim bu dile haksızlık etmeyeyim diye bir soru aklınızdan geçerse size cevabımı söyleyeyim. Bundan sonra öğrenmeye çalıştığınız bir yabancı dilin canlı bir varlık olduğunu ve o ülkenin kültürünü, insanlarını ve tarihini oluşturduğunu unutmayın. Ön yargılarınızı ve yüzeysel dil öğrenme amaçlarınızı bir köşeye bırakın. Kişisel hırs, mevki, makam ve maddi kazanç için oluşturulan hedefler uzun vadeli olmaz. Bu tür hedefler size faydadan çok zarar verir. İngilizceyi veya herhangi bir yabancı dili daha yakından tanımak istediğiniz ve iletişim kurmak istediğiniz yeni bir arkadaş olarak görün. Bu arkadaşınızın kültürü ve kullandığı dil sizin ana dilinizden ve kültürünüzden çok farklı olabilir. Ama bu bir sorun değil. Zamanla onu daha iyi anlayabilecek hale geleceksiniz. Arkadaşınızla iyi bir bağ kurduğunuzda ve onu anlayabilir hale geldiğinizde o size daha önce varlığından bile haberdar olmadığınız yeni ve gizemli bir dünyanın kapılarını açacak. Arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Umarım sizin için verimli bir ders olmuştur ve yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Dersimizi beğendiyseniz bu videoyu hangi sosyal medya kanalımızda izlediyseniz oradaki beğen tuşuna basmayı unutmayın ve ihtiyacı olan diğer arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla veya yakınlarınızla da paylaşın. Son olarak da en sık kullandığınız sosyal medya hesabı hangisi ise bizi oradan takip etmeyi de unutmayın. Bu dersimizde öğrendiklerinizi sınamak amacıyla size güzel bir test hazırladım. Merak etmeyin, çok zorlayıcı bir test değil. Sadece bahsettiklerimizin aklınızda yer edindi mi diye merak ediyorum. Bu testin linkini video açıklamasında paylaştım. Bu testin hem Türkçe hem de İngilizce versiyonu var. Yabancı öğrencilerimi de unutmadım. İkisinin linkini de video açıklamasında görebilirsiniz. Bu video dersimiz hakkında konuşmak, fikirlerinizi paylaşmak ve sorularınızı sormak için Bay İngilizce forumlarını ziyaret edebilirsiniz. Sadece ücretsiz bir hesap oluşturarak hemen tartışmalara katılabilirsiniz. Bir sonraki dersimize kadar lütfen bu derste öğrendiğiniz şeyleri hayatınıza ve dil öğrenme maceranıza entegre etmeyi ihmal etmeyin ve unutmayın ki ben her zaman sizi destekliyor olacağım. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.